herkese merhaba. Bugün yerleri değiştirdik Yücel Hocam'la. Bugün soruları ben soracağım, Yücel Hocam cevaplayacak. Konumuz da göz kapağı estetiği. Evet. Evet hocam, üst göz kapağı estetiği tam olarak ne? Üst göz kapağı estetiği aslında oradaki cilt fazlalığını alıp estetik bir görüntü sağlamak diyebiliriz. Yani kısaca bunu söyleyebiliriz. Peki hastalarımıza biz göz kapağı estetiği deyince şunu soruyorlar. Alt mı, üst mü, ikisi de mi? Hani bunların farkı ne? Herkese hangisi yapılır? Nasıl oluyor? Şimdi göz kapağı estetiğinde kullanılan şimdi birkaç tane faktörümüz var tabii ki. İlk önce ihtiyaç var mı yok. Bazı kişiler kaşı düşük olduğu zaman göz kapağına yığılma oluyor. Aslında kaş düşük ama göz kapağı fazlalığı görüyorlar. Dolayısıyla bunlarda asıl müdahale kaşa yapmak lazım, göz kapağına değil. Eğer kaş pozisyonu iyi, göz kapağında bir fazlalık var, işte yığılma var, cilt fazlalığı var. Bunlar varsa bunlarla ilgili üst göz kapağı ameliyatı yapılabilir. Alt göz kapağında da torbalanma, bazen böyle genç yaşta olsa bile torbalanma olabiliyor. Orada yağ dokuların fıtıklaşması. Bunlar olabilir. Bir de cilt fazlalığı olabilir ya da bunun ikisi olabilir. Eğer genç yaşta cilt fazlalığı yok, sadece torbalanma varsa bunları göz içinden girerek cilde dokunmadan sadece torbalar alıp yapılabilir. Yani göz içinden değil, göz kapağının içinden girip dışarıdan dikiş falan olmuyor. Evet, ben de Ama, güzel bir soru öğrenmiş oldum. evet. Ama cilt fazlalığı varsa bunu mecburen dışarıdan girip çıkarmak lazım. Burada da kesimiz alt göz kapağını tam böyle kirpik seviyesine yakın bir gövdeden oluyor ki dikkat çeken bir iz kalmazsa hem de tam orada zaten hafif bir çizgimiz var zaten. Oraya yerleştiriyoruz. Üst göz kapağında da yine tam göz kapağı kırımlarında gövdeye yerleşiyor ki dikkat çeken bir iz kalmasın diye. Burada izi acaba göz kenarından bırakmak gerekiyor, yoksa daha mı uzatmak gerekiyor? Burada bazı kişilerin sarkması dışarıda oluyor. Nerede oluyor? Özellikle kaşın dışına doğru dışarı düşme oluyor. Bunlar da varsa eğer bunu dışarıda uzatıp, özellikle kuyruk şeklinde dışarıda uzatıp o fazla almak gerekiyor. Estetik bir görüntü ortaya çıkmaz. Güzel. Şimdi ben de tam size aslında bunları soracaktım. Hani kimlere yapılabilir, nasıl estetik amaçlı mı yapılabilir diye cevabını vermiş oldunuz. Yani nasıl estetik amaçlı değil sadece, değil mi? Hani üst göz kapağı yorgun bir görünüm de veriyor. Sanki. Yorgunluk var, bazen görmeyi de engelliyor. Doğru. Özellikle yaşlardan. Görmek için bazıları özellikle kaşını yukarı doğru kaldırma ihtiyacı duyuyor. Bu baş ağrısı da yapabiliyor. Atıyorum yaşı 50 yaşında birisi geldi, baş ağrısı var ama göz kapağı fazla, sürekli bir süre sonra kaşını kaldırıp gözünü rahatlatma ihtiyacı doğuyor. O sefer çizilenme. Hem çizilenme ayrı bir şey. Bir de orada kaslar çok çalıştı, bazen baş ağrısı yaratabiliyor. Hem ne diyor, bu hem tedavi oluyor aslında hem de fonksiyon oluyor. İkisini beraber yapmış oluyoruz. Çok güzel. Peki bu göz kapağı estetiğini kimler yapabilir? Bazen hastalarım benden de istiyor. Yok diyorum, ben diyorum. Dermatoloğum yapamam. Kimlerin yapma etkisi var bunun? Şimdi burada estetik ameliyatlar, göz kapağı estetiği cerrahi bir işlemse bunu ben plastik cerrahi yaptırmaları tercih ederim. Diğer branşlarla yapanlar da var, yeni başlayanlar da var ama bu işi asıl bilen temelde plastik cerrahlar. Göz doktorları da yapıyor galiba. Yani göz doktoru yapan var, kulak burun boğaz doktoru da ben yapıyorum diyenler var. Şimdi onlara burada bir şey söylemek istemiyorum ama ben plastik olarak plastik cerrahi yaptırmalarını tavsiye ediyorum. En azından sonuç olarak hem estetik bir görüntü ortaya çıksın hem de fonksiyonel bir sonuç ortaya çıksın. Bazen şey oluyor, hani bazı branşlar daha çok fonksiyon düşünüyor, estetik düşünmeyebiliyor. O yüzden tamam cilt fazlalığı gitti ama sonuç Çift kalabiliyor. güzel mi değil mi o mu? Bunu yaşamamak adına plastiklara yaptırmayı tercih ediyorum. Çok güzel. Peki hocam, lazerle mi yapılıyor diye soruyor hastalarımız. Bir de ben burada işte lokalle yapılıyor dediğinde bir şaşırıyorlar. Hani bununla ilgili bir bilgi verelim mi kısaca? Nasıl yapıyorsunuz? Ne kadar sürüyor? Şimdi üst göz Lazer kapağı, kullanıyor muyuz? şimdi lazer kullanma teknolojisi göz kapağında zaten şey değil. Hani cerrahi olarak kesin, bazen lazer sonuçta yakıyor orayı. Dolayısıyla yaktığı zaman aslında iz daha kötü kalıyor. Şimdi insanların algılamadığı kısımlar bunlar oluyor. O yüzden lazerle kesin, lazerle keselim, bu böyle bir şey değil. Lazer sonuçta bir enerji ve onu yakıyor. Yaktığı için de orada iz biraz daha fazla kalabilir ki bu da lazer böyle bazen cildi değil, bazen tam kat kesebilir. Dolayısıyla daha derine gidebilir. O yüzden daha komplikasyon riski yüksek bir uygulama. Ben normal cerrahi uygulama yapıyorum. Bir de biz bu kanama engelleme için de koterizasyon kullanıyoruz. Bazen plazma enerjisine yaratıyoruz. Oradaki kanamayla ilgilenen biyolojik daha kansız yapalım hali, bunları yapıyoruz.
Dolayısıyla burada işte o mu yapıldı, bu mu yapıldı falan diye düşünmekten ziyade sonuç odaklı olmak lazım aslında. Doktoruna güvenip Evet, teslim evet, olmak gerekiyor. Peki hastalarımız operasyon öncesinde nereye dikkat etmeli ya da test istiyor musunuz öncesinde böyle rutin ameliyatlar gibi? Ya üst göz kapağında çok test istemiyorum ama biz anamnezini alıyoruz. Daha önce işte atıyoruz kanama oldu mu, ameliyat oldu mu, problem yaşadı mı, kanama ne zaman durdu, işte bir sulandırıcı kullanıyor mu, işte bir hastalığı var mı yok mu onları sorguluyoruz. Eğer bunlarla ilgili problem varsa onu istinaden bazı tespitler istenebilir veya işte kullandığı ilaçlar varsa, işte kalsiyum ilaçlar varsa bunları bırakmayı da kendi değil, yazan doktor kim kullanmasını istemiyor o doktorla görüşüp ona göre bırakmasını istiyoruz. Çok güzel. Peki biz burada lokal olarak yapıyoruz Evet. dedik ya. İşlem ne kadar sürüyor ve ağrılı mı işlem mi? İşlem yaklaşık yarım saat 45 dakika civarı falan bir işlem sürüyor söz kapağı ameliyatı. Aslında diş çektirmek gibi tarif ediyorum ama diş biraz daha belki enjeksiyon kısmı sert doku olduğu için biraz daha ağrı yaratıyor olabilir. Şimdi hani işte diş tecrübe ettim de göz kapağını tecrübe etmedim. Evet. Göz kapağı daha yumuşak olduğu için çok böyle basınç ağrısı çok olmuyor orada. Dolayısıyla da hani bununla ilgili çok büyük problemler yaşamıyoruz ama sonuçta bir iğne batıyor. Saniyelik bir olay değil. Bunu 15-20 saniye olsa onu uyuşturuyoruz. Sonra konuşup bu işi yapıyoruz. Bir de üst göz kapağını bana sorarsan sadece üst göz kapağı yapıyorsam lokal yapmak daha mantıklı geliyor. Sebebi bazen hastamıza gözünüzü açın kapatın diyoruz. O da cilt fazlalığına göre kesiliyoruz. O yüzden evet, dolayısıyla lokalle yapmak bazen daha mantıklı. Ben tam onu söyleyecektim. Ona göre ayarlıyorsunuz. Evet. Hani fazla alınırsa tabii ne olur? Göz kapağı kapanamaz gibi sorunlar olur. Değil mi? Şimdi orada önemli olan estetik olarak o görüntüyü sağlamak. Şimdi oradaki dokunun tamamını almak aslında estetik görüntü sağlamaz. Bazen şaşkın ifade yaratabiliyor. Düşünsene hiç göz kapağı kıvrımı yok. Tamam alınmış. Dolayısıyla böyle hastalarında oldu geldiler ne yapabiliriz diye başka yerlerde olmuş. Tabi bunlar için beklemek lazım. Bir süre beklenecek. Ona göre gereken işlemler falan sonradan yapılıyor ama dediğim gibi orayı çok fazla aldım. Burayı tamamen artık kalmadı. Bu estetik bir görüntü yaratmaz. Değil. O kıvrımı sağlamak lazım. Yine bir miktar cilt fazlalığı kalacak. O kıvrım oluşsun. Gözü açma kapmada falan problem yaratmaz. Yaşamaz. Peki işlem sonrası iyileşme süreci nasıl? İşte iz kalmadan bahsettiniz ama Evet. mesela işte şişlik ödem oluyor mu? Kaç günde iyileşiyor? Sosyal hayata ne zaman dönebilirler? Özetle tabi orada şiş morluklar erken olabilir. Hani herkese farklı yaşanabilir. Genelde bir hafta 10 gün bizim için yeterli bir süre. Pansumanlar 2-3 günde bir yaptırması yeterli. Bir de birinci hafta civarında dikişlerini alıyoruz. Evet, dikişler Dikişleri birinci alıyoruz. haftada. Sonra 10. günden sonra makyajlarını yapıp, kadınlar için söylüyorum bunu. Dolayısıyla hayatlarına devam edebilirler. Yani bir hafta 10 gün makyaj yapmayın diyorsun. Evet yani hani orası zaten kapalı olacağı için ama alt göz kapağında genelde morluklar alt göz kapağına doğru kayıyor bazen buralara. Oraya makyaj yapabilir, kapatmak isterlerse. Çok güzel. Peki hastamız sonucu tam ne zaman görüyor? Aslında yaptığı başta sonuç gördü. Ama tabii böyle bir şişliği geçmesi biraz zaman lazım. Bunu da genelde işte 6 hafta civarı falan diyebiliriz bu süreyi. İzle ilgili de, biraz önce konumuz izle orayı atladım. Nerede iz kalmaz diye plastiklara sorarsanız genelde göz kapağı denir. Cilt ince olduğu Daha için iyileşiyor. genelde iyileşmesi çok iyidir. İz kalsa bile tam kıvrımda kaldığı için dikkat çeken bir iz, böyle gözüken bir iz kalmaz çoğunlukla. Ama bazen derisi çok kalırsa yapı olarak göz kapağında da onlar biraz dikkat çekiyor. Yakından bakıyorda dikkat çekebilir. Peki o zaman o izler için bir ekstra bir şey öneriyor musunuz ya da ne zaman ekstra bir tedavi öneriyorsunuz? Kısımdaysa eğer lazer yapılabilir. Birinci aydan sonra gibi mi peki? Ya öyle evet yapılabilir. Yani 6 haftadan sonra yapılabilir o. Peki yani çok diyelim ki çok alındı. Bu sefer böyle gözünü kapatamama ya da böyle göz kuruluğu gibi problemler yaşanıyor mu üst göz kapağından sonra? Şimdi üst göz kapağında fazla almak dediğim biraz önce konuştuk. Estetik görüntü yaratmaz ve fonksiyonu da bozabilir. Burada böyle bir sorun yaşanmışsa, yaşayanlar varsa eğer aşağı doğru biraz masaj yapıp o çünkü bazen iyileşme döneminde gerginlik de yaratıyor. İçeride skar dokusu da fazla oluşabilir, gerginlik yaratıyor. Biraz daha atlatılabilir ama tabii bunun boyutu önemli. Çok fazla yapılmış, hiç kapanmıyorsa o başka bir şey. Bazen erken dönemde ödem ve şişle beraber göz yatak özellikle uyurken tam kapanmayabilir. O yüzden ben genelde hastalarıma işte krem yazıyor. Bak şimdi böyle bunu kullanın ne olur ne olmaz. Hani gözüm hafif açık kalsa kuruluk yaratmasın diye. Evet, hem de kuruluğa iyi gelmiş oluyor. Bir de kuruluk şöyle, menopoza girmiş bütün kadınlarda hemen hemen göz kuruluğu yaşanabiliyor, ufak da olsa. Dolayısıyla bir ameliyat olmaz, ufak bir şey göz kuruluğu artırabilir. Erken dönemde bazen bunlar olur. Bunlar damlayla bir süre kullanmasını istiyoruz eğer böyle bir şey yaşamışsa hastamız. Çok güzel.
Çok güzel anlattınız, ağzına sağlık. Bu arada ben de çok güzel şeyler öğrendim. Benim de bilmedik şeyler varmış. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık diyorum. Tek şey burada şunu söyleyeyim. Eğer üst göz kapağı ile alt göz kapağını kombine yapacaksak eğer lokalle yapmıyorum. Bunu, Evet, onu ameliyathanede. ameliyathanede yapıyoruz. Çünkü alt göz kapağı biraz daha hassas bir bölge. Dolayısıyla şişlik, morluk, biraz da diz çalışmak da gerekiyor orada. Anestezi lokalle beraber bu hastanın panik yapmasıyla kanama olabilir, şu olabilir. O yüzden o riski çok göze almıyorum kendim. Dolayısıyla genelde genel anestezi yapıyorum. Evet, yani alt göz kapağı da varsa genel. Evet. Üst göz kapağından hastalarımız korkmasın, rahatlıkla gelsin. Biliyorsun burada Çok çok da yapıyoruz Son yani. bir soru o zaman, bu şimdi aklıma. Hani yazında yapıyor musunuz üst göz kapağı? Hani şimdi soran hastalar oluyor çünkü de. Yapılabilir üst göz kapağı ama şu şartımız var. Güneş gözlüğü kullanacak sürekli ve güneşten koruyacak. Hani siz denize gideyim, işte ben güneş gözlüğü kullanmayayım dediğiniz zaman bunu çok önemli. Normal bir şey yok. Ama sadece üst göz kapağı olduğu için güneş gözlüğü çok rahat koruyabiliyor güneşten. Dolayısıyla bunu yapıyorsa devam. Çok güzel, çok teşekkür ederiz teşekkür bilgiler ederim. için. Hastalarımızın soruları varsa zaten yorumlara yazabilirler. Bizim de cevaplıyor oluruz. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.